Bölüm 661, Gizli. Kutsal topraklar, Lofeng'in eğitim alanının dışındaki yollar tamamen bağdaş kurmuş oturan büyük miktarda altın boynuzırkı klan üyeleriyle doluydu. Ve ana girişin hemen yanında mor zırhlı siyah tenli genç Bey Kuyo-i oturuyordu, gözleri kapalı, bacak bacak üstüne atarak oturuyordu. S-O-O, 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 S-O-O. Odalardan bir ışık huzmesi fırladı ve hızla uçup gitti. Uçup gidiyorlar. İnsan Lofeng bunların arasında. Gerçekten uçup gittiler mi? 10.000'den fazla altın boynuz yarışı klanının hepsi birlikte ayağa kalkıp uzak gökyüzüne bakmaya başladı. Orada ışık huzmesi uzakta kaybolmuştu, hepsi öfkelenmeye başladı. Bey Kuyo-i gözlerini açtı ve soğuk bir şekilde olay yerine baktı, gözleri neredeyse alevlerle yanıyordu, kendi kendine yavaşça mırıldandı, "İnsan Lofeng, seni korkak." Gümbürtü. Bir ışık huzmesi olup duayen sarayına doğru yöneldi. Kardeşi ve beraberindekiler de onu takip etti. Lofeng, Laos dünyasında altın boynuzırk grubu arasında dalgaları karıştırırken, evren ülkesindeki uzak, ıssız bir bölgede, herhangi bir yıldız veya gezegenin olmadığı, yalnızca ara sıra uzay enkazının olmadığı, siyah, sessiz bir alanda, bir uzay katmanı vardı içinde oturuyordu. Bu uçsuz bucaksız görkemli tanrı ülkesinde. Uçsuz bucaksız bir altın kıtası yükseldi, bir çimenlik alanda ve ormanda, teknolojik açıdan gelişmiş birçok yapıya sahip birçok insan yaşadı. Bunların arasında yüz milyarlarca insan şehirlere dağılmıştı, her şehrin içinde tanrıya benzer bir heykel vardı. Sayısız insan bu tanrıya tapınmak için geldi. İnsanların yaşadığı kısım tüm bu tanrı ülkesinin sadece küçük bir kısmıydı. Yaşam bölgelerinden 30 milyon km uzakta, 1 milyon km'yi aşan son derece yüksek bir dağın tam zirvesinde altın renginde parıldayan bir türbe vardı. Tapınağın kendisi 100.000 kilometrenin üzerinde bir yüksekliğe sahipti ve içinde birçok silüet vardı. Tapınağın içinde, rici, ulu, her şekil ve büyüklükte birçok devasa böcek askeri tapınağın içinde yürüyordu. Hatta ara sıra altın böcek askerleri, ölmeyen böcekler, bile görülebilir. Bunların dışında beyaz cübbeli, altın cübbeli ve zırhlı birçok insan vardı, sık sık yolları kesişiyordu ama sanki hiçbir şeymiş gibi görünüyordu. Tapınağın en üst katında, merkezde 10 kilometreden uzun bir böcek klanı ana yuvası bulunuyordu. Etrafı çok sayıda altın böcek askeriyle çevriliydi, ilk bakışta 10.000'den fazla asker vardı. Usta. 3 altın cübbeli insanın etrafı büyük miktarda asker tarafından çevrilmişti, ancak onlar hemen saygıyla eğildiler. "Neden beni aradın?" Neredeyse mutlak bir güzelliğin konuşmasına benzeyen yumuşak bir ses tüm salonda yankılandı. "Usta." Önde gelen altın cübbeli adam saygıyla konuştu. Altın boynuz ırkının o dünyasında konuşlanmış bir ölümsüz bazı haberler gönderdi. "İnsan Lofeng şu anda Laos dünyasının kutsal şehrinde bulunuyor." 9 numara mı? Yumuşak bir ses cevap verdi. "Evet." Önde gelen altın cübbeli adam şöyle dedi ve başka bir şey, "No, 9 Lofeng'in güç gelişimi çok şok edici." Altın boynuz ırkının 9. seviye alan lordu dehası Bey Zhuang'ı herkesin önünde yendi. Bey Zhuang'ın hukuk anlayış seviyeleri buna benzerdi. İnsan cennet köprüsünün 9. seviyesini geçti ve Lofeng 1. eleme savaşları sırasında zar zor 8. seviyeyi geçme becerisine sahip oldu. "Görüntü var mı?" Yumuşak ses sordu. "Bu savaş halka açıktı, çok şey var." Ölümsüz, mesajıyla birlikte bir görüntü de gönderdi. Adam havayı işaret etti ve hemen Lofeng'in Bey Zhuang'la olan tüm savaşını yeniden canlandıran bir projeksiyon ortaya çıktı. Tüm görüntülerde Bey Zhuang, Lofeng'i bastırıyordu. Nihayet, Lofeng, Bey Zhuang'a saldırısını başlattı ve onu yendi. Çekimler bittikten sonra, İnsan Sanal Evren Şirketi, evren seviyesindeki dahiler, Göksel Köprü'nün 8. seviyesine ulaşan sadece bir tane var. Altın cübbeli adam şöyle dedi. Ve Lofeng, bu kısa 10 yıllar içinde, onun köken kanunu kavrayışı şimdiden evren seviyesindeki en güçlü dehayı aştı. Bu hızlara göre, bundan birkaç yüzyıl sonra alan lordlarının yeterlilik savaşlarında muhtemelen kalabilecekti. Tırnak işareti. Yumuşak bir ses, "Notunu yükseltin, onu 3 numara yapın."
Diğer hedefler geri çekilecek diye emretti. Evet. Altın cübbeli adam itaat etti. Ayrıca Laos dünyasındaki ölümsüzlere emir ver, içlerinden birinin harekete geçmesini sağla. Yumuşak ses şunları söyledi. Lo Feng'i öldürebilirse, normal bir ölümsüz bebeği feda etmek hiçbir şey değildir. Ancak Laos dünyasında saklanan böcek klanımızın sayısı çok az. En fazla bir ölümsüzü ortaya çıkarabiliriz, daha fazlasını feda edemeyiz. Eğer başarılı olamazsa, sadece sabırla beklememiz gerekiyor. Evet. Altın cübbeli adam saygılı bir şekilde şöyle dedi, Ganu evreni ülkesinin departman üyelerine ve altın boynuz ırkı üyelerine emri hemen vereceğim. Gitmek. Yumuşak ses şunları söyledi. 3 altın cübbeli savaşçı aynı anda selam verip gittiler. Ganu evren ülkesinin yan bölgelerinde, evrenin gizli bölgesi Laos dünyası. Kutsal şehir. Sessiz bir yaşam alanı içerisinde. Bedeli ne olursa olsun Lo Feng'i mi öldüreceksin? Taş grisi zırhlı ölümsüz bir altın boynuz ırkı orada oturuyordu ve kendi kendine mırıldanıyordu, maliyetine olursa olsun, bedeli ne olursa olsun. Hua! Gözleri aniden açıldı ve kan kırmızısı gözleri soğuk bir şekilde ileriye baktı. Lo Feng mi? Altın boynuz ırkının ölümsüzleri yavaşça mırıldandı. Yaşlı, yaşlı. Altın boynuz yarışçısı bir genç dışarıdan koşarak bağırdı, az önce insan dehası Lo Feng'in Beykuiu'nun meydan okumasını görmezden geldiği ve yaşam alanından doğrudan duayen sarayına aktığı haberini aldık. Lo Feng gerçekten bir korkak, o Beykuiu ile savaşamayacağından bile korkuyor. Altın boynuz yarışı gençliği dişlerini gıcırdattı. Taş grisi zırhlı adam ciddiyetle emir verdi, gidebilirsin. Evet büyüğüm. Altın boynuz yarışı gençleri saygıyla cevap verdi. Duayen sarayı mı? Taş grisi zırhlı adam bulanıklaştı ve hızla uçarak doğrudan duayen sarayına doğru ilerledi. İnsan toprakları çok genişti. Böcek klanı ve insanlar, evrenin ikiz zirve ırkı trilyonlarca yıldan fazla bir süredir savaşmıştı. Böcek klanı uzun süredir evren ülkelerindeki birçok ajanı gizlemişti. Böcek klanının ruh istilası ve kontrol yeteneği çok korkutucuydu, ölümsüz insanlar bile onun kontrolünden kaçamadı. Tersine, altın boynuz ırkının tamamı Laos dünyasında toplanmışken, böcek klanının onları istila etme şansı neredeyse hiç olmayacaktı. Ancak bazı güçlü altın boynuz ırkı savaşçıları insan savaşlarına yardım ettiğinde, ara sıra altın boynuz ırkı savaşçılarının ruhlarını hızla istila etme şansına sahip olabilirler. Ve onları Laos dünyasına geri getirsinler. Bu şekilde piyonları güvenli bir şekilde içlerine gizlemiş olacaklardı. Laos'un dünyası çok büyüktü ve çok az sayıda böcek ajanı olduğundan iletişim raporları güncel değildi. Ancak Lo Feng kutsal şehirde böyle bir kargaşa yarattıktan sonra piyonlardan birinin dikkatini çekti ve sonunda Lo Feng'in olaylarını doğruladı. Verimlilikleri son derece düşüktü. Lo Feng ve grup nihayet duayen sarayı sıradalarının eteğine indi ve ardından grup saraya doğru yola çıktı. O sırada Lo Feng, Haliç ırkının gizli bölgesinde ona pusu kurmak için saklanan başka ırkların da olabileceği gerçeğini düşünmemişti bile. Sonuçta burası altın boynuz ırkının hayatta kalma alanıydı ve insanlıktaki pek çok ölümsüzün bile bundan haberi yoktu. Pek çok ölümsüz insan, altın boynuz ırkının insanlığa itaat eden bir ırk olduğu gerçeğini bile bilmiyordu. Eğer çok az insan bile bunu bilseydi, diğer ırkların onları istila etmesi kesinlikle son derece zor olurdu. Buna rağmen Lo Feng hala çok temkinliydi. Sonuçta o artık dışarıda bir gözetmen elçisiydi. Aslında diğer ırkların dahilere suikast düzenlemesi çok yaygındı, bu da onun gücünü çok fazla açığa çıkarmak istememesinin nedeniydi. Beyjuan'ı yenmek zaten diğer ırkların dikkatini çekmişti, Beykuiu'yu yendiği anda diğer ırklar muhtemelen onu öldürmek için her şeyi riske atacaklardı. Kıdemli Sifan Kui, Lo Feng, istememe yardım et, ancak duayen benimle buluşmayı kabul ederse girerim, dedi. Tamam. Yaşlı Sifan Kui kolayca duayen sarayına girdi, Lo Feng ve grup dışarıda dururken, gardiyanların hepsi merakla Lo Feng ve grubuna baktı. Açıkçası çok az kişi daha önce gerçekten bir insan görmüştü. Majesteleri Lo Feng, duayen sizinle görüşmeyi kabul etti, girin. Yaşlıların sesi Lo Feng'in kulaklarında yankılandı. Ah!
Lo Feng'in gözleri parladı ve emir verdi, diğer herkes burada kalsın. Dylan beni takip etsin. Lo Feng, Dylan'ı getirdi ve girişe doğru yürüdü. Tüm gardiyanlar emirlerini almış gibi görünüyordu, dolayısıyla hiçbiri bu ikisini durdurmadı. Leon'un dünyasının sıcaklığı son derece düşük, duayen sarayı ise daha da soğuk. Lo Feng buz gibi soğuk iblis Notre Dağı'nda yürüyormuş gibi hissetti. Yanlarında saray muhafızları ve görevlileri ile bazı müritler görülüyordu, bir süre sonra sessiz bir salona vardılar. Personelin, öğrencilerin ve gardiyanların hiçbiri bu salonun yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Girişte iki ölümsüz duruyordu, biri erkek, biri bayan. İnsan Lo Feng, duayen içeride. Ölmeyen adam söyledi. Lo Feng başını salladı ve Dylan'ı kapıya kadar koridora soktu. İçeri girdiği an sanki başka bir alana adım atmış gibiydi. Dışarısı tamamen kesilmişti, geriye yalnızca bu son derece soğuk büyük salon kalıyordu. Salonda 10 ölümsüz duruyordu, hepsi saygılıydı ve hepsinin üstünde göğsünü açığa çıkaran yıldız cübbesi giymiş bir duayen oturuyordu. Orada otururken, uzay ve zaman onu merkeze alıyordu. Bakışları muazzam, sonsuz bir güç içindeydi, diğerlerinin de anında teslim olmasını sağladı. İnsan Lo Feng altın boynuz yarışının duayenini selamlıyor. Lo Feng saygısını ifade etmek için derin bir selam verdi, Dylan da onun yanında bunu yaptı. Böylesine yüce bir varlık olan bir evren şövalyesine saygı kaçınılmazdı. Bölüm 662, Yaşlı Kebu. Büyük salon tahtında yaşlı bir adam Lo Feng'e baktı ve gülümsedi, genç bir insan görmeyeli uzun zaman oldu. Gençliğiniz şok edici, buna inanamıyorum, o çocuk Bey Juan'ı yendin. Doyen, büyük zorluklarla yaptım. Lo Feng saygıyla söyledi. İçeriden şok oldu. Öğretmeni Turuyan bir keresinde ona, evrendeki bazı mutlak varlıkların, kişinin ne kadar uzun yaşadığını bir bakışta görebildiğini söylemişti. Ebedi varlıklar bile, o büyük varlıklar, ne kadar uzun süre yaşadıklarını bir bakışta görebilirlerdi. Bu duayen muhtemelen sadece 300 yıl kadar yaşadığını görmüştü. Gerçekten de kutsal şehirde görev yapan bir duayen bu kadar güçlüdür. Lo Feng şok olmuştu. Altın boynuz yarışının birçok duayeni var. Burada konuşlanabilecek olanlar son derece güçlü olmalı. Kutsal tableti inceledin mi? Duayen aşağıya baktı ve sanki kendi müridine soruyormuş gibi gülümseyerek sordu. Evet, faydaları çok büyüktü. Bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Lo Feng saygıyla söyledi. Salonda tasasız bir kahkaha yankılandı. Duayen gülümsedi, küçük serseri, anladığım kadarıyla sen bizim büyük liderimiz XILO-DUO, ruh okuyucusu ve altın ve uzay yasalarının birleşimiyle aynı yolda yürüyorsun. Kutsal tablet gerçekten de size büyük faydalar. Lo Feng eğildi ve duayenin sözlerini itaatkar bir şekilde dinledi. Tekrar çalışmak ister misin? Lo Feng'e baktı. Lo Feng utanmıştı, kutsal tabletin hukuk anlayışıma büyük faydaları var. Bunu yapmak istemediğimi söylemek yalan olur. Haha, sana bir şans daha vereceğim küçük serseri, ölümsüzlüğe ulaşmadan önce Nansen silahının 9. seviyesini serbest bırakırsan, onu incelemek için bir şansın daha olacak. Duayen gülümsedi ve ölümsüzlüğe başarıyla ulaşırsan, bir şans daha elde edeceksin, zaman bu seferkiyle aynı olacak. Lo Feng şaşkına döndü. Gidip tekrar çalışıp çalışamayacağın, yeteneğine bağlı. Duayen gülümsedi. Teşekkür ederim duayen. Lo Feng ona saygıyla teşekkür etti. Haha. Yaşlı kaygısız bir şekilde güldü, bu iki şansın kendi gereksinimleri var. Eğer yeteneğiniz ve becerileriniz yetersizse, kutsal tablet kulesine girmek XILO-DUO için bir utanç kaynağı olur. Lo Feng içten içe şok olmuştu. Duayen sarayının içinde yer alan bu altın boynuz ırkı duayeni, güçlü bir evren şövalyesi seviyesinde varlıktı. Yine de ona karşı son derece arkadaş canlısıydı, ona doğrudan çalışma şansı veriyordu ve hatta herhangi bir kılavuzu seçme şansı bile veriyordu. Bu duayen muhtemelen Bey Juan'ı yendiğimi gördü, dolayısıyla beni daha çok fark etti. Lo Feng hemen anladı. Başlangıçta bana tableti inceleme ve ücretsiz bir kullanım kılavuzu seçme şansını verdi. Ancak bana verdiği ekstra 2 şans,
Her ne kadar kendi gereksinimleri olsa da, ancak ben bu gereksinimleri karşılayamazsam muhtemelen bunu umursamaz bile. Ben. Duayenler, altın boynuz yarışındaki en yüksek varlık grubuydu. İmparator seviyesindeki ölümsüzler bile bu duayenleri rahatsız etmezdi, insan dahileri aynıydı. Fakat Lo Feng ve Bei Zhuang'ın savaşı, Lo Feng'in ayrıntılı bilgilerinin bu duayene aktarılmasıyla sonuçlanmıştı. Hızlı bir şekilde Lo Feng'in yeteneğinin şok edici olduğuna karar verdi, bu yüzden çok arkadaş canlısıydı. Birinin tutumunun zamanlaması her şey demekti. Lo Feng artık sadece küçük bir varlıktı. Doğanın bu kadar nazik olması Lo Feng doğal olarak minnettar olurdu. Eğer Lo Feng gelecekte insanlıkta mutlak bir varlık haline gelecek olsaydı, o zaman Lo Feng'in minnettar hissetmesini sağlamak onun için çok daha zor olurdu. Duayeni selamlamayı bitirdikten sonra Lo Feng, Sifan Kui ve Dylan büyük salondan ayrıldılar, diğer ölümsüzlerin hepsi onlarla birlikte dışarı çıktı. İnsan Lo Feng. Bir ses yankılandı. Lo Feng dönüp baktı, konuşan kişi bol cübbeli bir adamdı. Görünüşü daha önceki duayeninkine benziyordu. Ve sen? Lo Feng bu kişiye baktı. Majesteleri Lo Feng, bu resmi seviyedeki ölümsüz Tuka Lo. Yaşlı Sifan Kui yanında gülümsedi ve tanıştırdı. Kıdemli Tuka Lo duayenin oğludur ve onun oğulları arasında ölümsüz olan tek kişidir. Ah! Lo Feng'in gözleri parladı. Tuka Lo kayıtsız bir şekilde şöyle dedi, İnsan Lo Feng, yendiğin Bei Zhuang, kardeşi Bei Kui ile birlikte, ikisi de benim öğrencilerim. Lo Feng şaşkına döndü. Bei kardeşlerin öğretmeni mi? Bei Zhuang'ı yenmen hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok, sadece sana iltifat edebilirim. Tuka Lo Feng'e küçümseyerek baktı. Ancak öğrencim Bei Kui sana meydan okudu. Ama neden kabul etmedin? 3 aydır senin yaşadığın yerin dışında oturuyor, hiçbir cevap yok, onu reddetsen bile altınlarımıza biraz saygı göstermelisin korna yarışı. Lo Feng gülümsedi, kıdemli Tuka Lo, yani sen Bei kardeşlerin öğretmenisin. Dürüst olmak gerekirse, Bei Zhuang'ı yenmek benim için zaten çok zordu. Yaşlı Sifan Kui'den Bei Kui'nin 10 kat daha güçlü olduğunu duydum. Kardeşine kıyasla hiç güvenim yok, doğal olarak bu meydan okumayı kabul etmez ve doğrudan kaybetmezdim. Yani yenilgiyi kabul ediyorsun? Tuka Lo şaşkına dönmüş görünüyordu. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı, doğru, şu anda Bei Kui'ye hiç rakip değilim. Onun meydan okumasını kabul etmeden önce yalnızca antrenman yapıp güçlenebilirim. Hareketlerime gelince, bunun nedeni çoğunlukla büyük grup tarafından korkutulup kaçırılmamdır. Sürekli bana meydan okuyan gençleri umarım anlayabilirsiniz. Tuka Lo Feng'e geniş gözlerle baktı. O, duayenin oğulları arasında ölümsüzlüğe ulaşan tek kişiydi. Uzun bir süre boyunca duayenin tüm ailesi vefat etmiş, geriye sadece kendisi kalmıştı. Her ne kadar resmi seviyede bir ölümsüz olsa da özel statüsü nedeniyle konumu çok yüksekti. Bei kardeşlerle yaşanan olay onu Lo Feng'den oldukça hoşnutsuz hale getirmişti. Ancak babasının önünde olay çıkarmaya cesaret edemedi. Ancak artık salonun dışına çıktıkları için Lo Feng ile bir kemik almak istiyordu. Fakat Lo Feng yenilgiyi kabul etti. O sadece vazgeçti. Bei Kui'ye rakip olmadığını itiraf ediyorum. Ne yapabilirdi? Sen. Tuka Lo birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Daha güçlü olduğunda ve kendime güvendiğimde, buraya geldiğimde kesinlikle Bei Kui'ye meydan okuyacağım. Şimdilik ciddi anlamda çok zayıfım. Lo Feng eğildi. Kıdemli Tuka Lo, eğer başka bir mesele yoksa ilk önce ben gideceğim. Tuka Lo yalnızca başını sallayabildi. Lo Feng, Dylan ve Sifan Kui'yi getirdi ve gitti. Tuka Lo bir süre suskun bir şekilde orada durdu. Lo Feng duayen sarayının içinde yürüdü ve saraya dönen Bei kardeşlerle karşılaştı. İnsan Lo Feng, lütfen meydan okumamı kabul et. Bei Kui Lo Feng'in önünde durdu. Benim ilgilenmem gereken işler var, lütfen yol açın. Lo Feng dedi. Onun yanında Dylan ölümsüz enerjisini serbest bıraktı, bu güçlü güç anında Bei Kui'yu süpürür gibi kenara itti. Lo Feng, Dylan ve Sifan Kui hızla arkalarından ayrıldı. Sen.
Beikuyu o kadar sinirlendi ki dişlerini gıcırdattı. Lo Feng sarayın dolambaçlı yollarında yürüdü ve içten içe düşündü. Artık tableti inceledim ve Nansen 36. seviyeyi edindim, ayrılma zamanı geldi. En fazla pagoda kabilesini ziyaret edip geri döneceğim, sonra Samanyolu'na. Daha sonra puanları 10.000 ruh kontrolü için değiştirmem gerekecek ama bu son derece pahalı. Ancak anne yuvasını kontrol etmek için buna değer. Dünyada bir süre eğitim alacağım ve anne yuvasını tamamen kontrol altına aldıktan sonra ilkel kaos şehrine gideceğim. Orada bir süre eğitim alacağım. Sahip olduğum 9 evren tabletini incelemek için epey şansım var, kullanabilirsiniz. Sanal Evren şirketinin çekirdek üyelerinin tümü, ilkel kaos şehrine girme ayrıcalığına sahipti. Evren seviyesinde ilk katıldıklarında 30 yıllık bir dava şansları vardı. Bu Lo Feng'in ilk seferiydi. Alan Lordu seviyesinde, orada 300 yıl boyunca eğitim almak için bir şans daha buldular. Sektör Lordu düzeyinde, 3000 yıllık bir dava şansları daha vardı. Bunların hepsi verildi. Çekirdek öğrenciler için bir ayrıcalık. Ayrıca ilk kaos şehrine girdiklerinde, etki alanı Lordu seviyesinde onlara 300 yıl ücretsiz verilse de, Lo Feng tamamen 500 yıl, hatta 1000 yıl boyunca eğitim alabilirdi. Bunun tek bedeli, gereken fazla zaman puanlarıydı. Orada ne kadar uzun süre kalırlarsa o kadar çok puana ihtiyaç duyuyordu. Eğer yeterli puana sahipseniz ilkel kaos şehrinde yüz binlerce yıl kalmak mümkündü. Puanları bittiği anda, ilkel kaos şehri Lo Feng'i ayrılmaya zorlayacaktı. Lo Feng, Dylan ve yaşlı Sifan Kuyi ile birlikte Duayen Sarayı'ndan ayrılırken geleceğini düşündü. Majesteleri. 5 sektör lordu ve kasna onu karşıladı. Hadi gidelim. Lo Feng emretti. Majesteleri, insan Lo Feng. Majesteleri, insan Lo Feng. Çok tutkulu bir ses yankılandı. Lo Feng yukarıya baktı, uzakta bulanık bir silüet hızla uçtu ve Lo Feng'den yaklaşık 10 metre uzakta yoğunlaştı. Taş grisi zırhlı bir adamdı. Gözleri kırmızı mücevherler gibi görünüyordu. Lo Feng'e baktılar ve gülümsediler. Adım Kebo. Kebo. Yaşlı Sifan Kuyi bağırdı, şok oldu. Kıdemli Sifan Kuyi. Taş grisi zırhlı adam saygısını ifade etmek için hafifçe eğildi. Lo Feng merakla yaşlıya baktı, yaşlı gülümsedi. Majesteleri Lo Feng, bu yaşlı Kebo, Oteuoyan kabilesinden bir ölümsüz. İnsanlarla yapılan savaşlara birkaç kez katılmış, epeyce insan arkadaşı var. Tırnak işareti. Ah! Lo Feng ölümsüz Kebo'ya baktı. Kutsal şehirdeyken, majestelerinin olaylarını duydum. Sizi bu kadar rahatsız etmeye cesaret edemedim, artık gitmek üzere olduğunuz için gelip sizi uğurlamaya karar verdim. Taş zırhlı adam gülümsedi. Memleketimde bir insanı görmek benim için gerçekten mutlu bir fırsat. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Majesteleri Laos dünyasında nereye gitti? Taş zırhlı adam gülümsedi. Bölüm 663, Beklenmedik ödüller. Hangi özel noktalar var? Lo Feng çok fazla ilgi göstermeden sordu. Laos dünyası inşa edilmiş geniş bir kıta olduğundan ve gerçek anlamda evrenden doğal olarak oluşmuş bir varlık olmadığından, altın boynuz ırkından herhangi bir savaşçının geride bıraktığı hazineler olsa bile, uzun süre önce süpürülmüş olurdu. Kıdemli Kebo, Lo Feng'in herhangi bir ilgisinin olmadığını fark etti, elinde olmadan şok oldu. Ustam bana bu Lo Feng'i öldürmek için her şeyi riske atmamı söyledi. Ancak onun yanında ölümsüz bir insan muhafızı v'si var. Fan Kuyi. Güçleri benimkileri çok aşıyor ve burada oldukları sürece onu öldürme umudum yok. Eğer onun burada, Laos dünyasında kalmasını sağlayamazsam, muhtemelen hiçbir şansım olmayacak. İnsanın ruhu istila edildikten sonra sahiplerine tamamen sadık hale gelir. Ustanın emri en önemlisiydi. Canlarını feda etmeyi bile umursamazlardı. Altın boynuz ırkımızın, evren seviyesine ulaştığı anda kabilesinden ayrılıp dışarıda antrenman yapması gerektiğine dair bir kuralı var. Yaşlı Kebu dedi. Dolayısıyla, Laos dünyasının çorak topraklarında, dışarıdaki olağanüstü gençleri özümseyecek ölümsüzler tarafından inşa edilen birkaç tapınak var. Altın boynuz ırkımız,
Birkaç güçlü varlığı bu tapınaklara yönelmeye teşvik ediyor ve böylece gençlerin hepsinin gerçekten ayrılma konusunda heyecan duymasını sağlıyor kabileleri ve eğitimleri. Lo Feng güldü. Son derece uzun bir süre boyunca, bazı büyük varlıklar düştüklerinde bazı şeyleri arkalarında bırakırlar. Biz yaşlılar doğal olarak bu hazineleri bilerek aramayacağız. Kebu güldü. Diğer ölümsüzlere gelince, onların tüm Laos dünyasını araştırmaları ve böylece birçok mucizevi yer yaratmaları tamamen imkansızdır. Ayrıca, altın boynuz ırkımızın ölümsüz ve normal insanların gücünü arttırmak için birkaç kutsal bina inşa ettik toprak gibi yerler. Kutsal tablet sonuçta sadece altın ve uzay savaşçıları içindir, diğer kanunları anlayan diğer savaşçıların da kendilerine ait özel yerleri vardır. Lo Feng başını salladı, hiç ilgilenmiyorum. Majesteleri ziyaret etmezse boşa gidecek bir yer var. Kebu'nun bile kuantum bilgisayarı aniden havada bir projeksiyon fırlattı ve üzerinde basit bir resim vardı. Burası, insan savaşçıların ziyaret ettiklerinde kesinlikle gitmeleri gereken bir yer. Tüm bunlar olurken oldukça sıradan bir tavır sergileyen Lo Feng fotoğrafa gözlerini kırpıştırdı, gözleri parlarken kalbi ürperdi. Resimdeki görüntüye dikkatle baktı. Bu nasıl? Lo Feng'in zihninde devasa dalgalar patladı. Resimdeki görüntü bir Dan Kanyonu'ndaki devasa bir heykeldi. Heykelin tamamı tek boynuzlu, kertenkeleye benzer devasa bir canavardı. O şekilsiz baskı herkesi ürpertiyordu. Bu kadar. Canavar tanrısı. Bu canavar tanrısının bir heykeli. Lo Feng resme sertçe baktı. Kan Nehri kıtasındaki birkaç mucizevi karşılaşma, Lo Feng'in, sanal evren şirketinin mutlak güçlerinin, Kan Nehri kıtasının korkunç canavar tanrısıyla defalarca çatıştığı inanılmaz derecede eski bir çağdan haberdar olmasını sağlamıştı. Her ne kadar canavar tanrısını şahsen görmemiş olsa da onun korkunç gücünü hala hissedebiliyordu. Altın boynuzlu canavarı ve Hu ise Uo canavarını çok aştı. Yaşlı Kebu, Lo Feng'in ifadesini fark etti ve hemen gülümsedi. Burası altın boynuz evimizde inanılmaz derecede özel bir yer. Aynı zamanda insanlığın büyük savaşçılarının neredeyse hepsinin gideceği yer. Canavar Tanrısı Kanyonu. Canavar Tanrısı Kanyonu mu? Lo Feng yaşlı Kebu'ya baktı. Altın boynuz ırkı da mı bu heykele Canavar Tanrısı adını verdi? Irkımızın en büyük duayeni Xilo de Uo bir zamanlar çalışmalarının tümünün bu heykelden edinilen anlayıştan kaynaklandığını söylemişti. Yaşlı haykırdı. O zamanlar, herhangi biri bu devasa canavar tanrısı heykelini anlayabildiği sürece, o kişinin gücünün kendisininkine benzer şekilde artacağını bile söylemişti. Lo Feng ürperdi. Güç Xilo de Uo'nun seviyesine benzer mi? Xilo de Uo, tüm altın boynuz yarışının en büyük lideriydi. Tek başına tüm ırkı kurdu, ne kadar güçlüydü. Ve duayen Xilo de Uo bunu söylediği için. Kebu içini çekti, trilyonlarca yıl boyunca ırkımızdan sayısız insan heykeli incelemeye gitti. Ancak hiçbiri herhangi bir gizemi keşfetmedi. Duayenler bile, bu heykeli anlayan herhangi birini hiç duymadım. Hatta büyükler bile. İnsanlık varlıkları, buraya gelenlerin hepsi özel olarak heykeli incelemek için geliyorlar, onu anlamak istiyorlar ve Xilo de o kadar güçlü bir güce sahipler, ancak bunu anlayan birini duymadım. Elbette, insanlık içinde bunu duyurmadan anlayanlar da olmuş olabilir. Lo Feng şaşkına döndü. Bu yüzden, altın boynuz ırkının en büyük lideri Xilo de Uo, gücünü canavar tanrısı heykelini kavramaktan alıyordu. Kıdemli Sifan Kui, böyle bir şey var mı? Lo Feng yanındaki yaşlıya baktı. Sifan Kui başını sallarken gülümseyerek başını salladı. Ancak sayısız yıllar boyunca, büyük Xilo de Uo dışında, heykeli anlayan başka kimse olmadı. Ben bile ona bakarken, onun normal bir heykel olduğunu hissediyorum ve bunda özel bir şey yok yapıyı hiç anlayamıyorum. Hatta içinde özel bir şey saklı olup olmadığını görmek için heykeli dilimleyerek açmayı öneren bir duayen bile vardı. Tabii ki, Xilo de Uo'ya olan saygımdan ve onun sözlerine inandıkları için, onlar böyle bir eylemi yasakladı. Ancak kimse bundan bir şey çıkaramadı. Sifan Kui başını salladı. Lo Feng şok oldu. Sifan Kui, imparator seviyesinde bir ölümsüzdü,
ışınlanma yeteneğine sahip güçlü bir varlıktı. Ganu evren ülkesine yerleştirilseydi, muhtemelen yalnızca Ganu evren ülke lideri ondan daha güçlü olurdu. Böyle bir varlığa o bile heykelden bir şey yapamazdı. Beni oraya getirin. Lo Feng hemen söyledi. Yunmo gezegen gemisi kutsal şehri terk etti ve canavar tanrısı kanyonuna doğru yola çıktı. Majesteleri, beni canavar tanrısı kanyonuna getirdiğiniz için teşekkürler. Taş grisi zırhlı yaşlı Kebo, kontrol odasında olduğunu söyledi. Mühim değil. Lo Feng dışarıdaki geniş araziye baktı, sen de oradaki bir arkadaşını ziyaret etmek istedin değil mi? Uygun, birlikte gidebiliriz. Bundan sonra Lo Feng döndü ve dinlenme odasına geri döndü. Dilan onu korumak için Lo Feng'in odasının hemen yanındaki odada kaldı. Şu anda hiç şansı yok, bu Dilan onu takip etmeye devam ediyor ve onun ölümsüz enerjisi bir uyarı cihazı olarak her zaman Lo Feng'in etrafına sarılıyor. Kebu, Dilan'ın sırtına baktı ve içini düşündü. Ancak aceleye gerek yok, canavar tanrısı kanyonuna ulaştıktan sonra, oradaki güçlülerin sayısı bulutlar kadar çok, bir şans olacak. Kanyon kutsal şehirden çok uzakta değildi. Bir aya yakın bir süre Yunmo gezegen gemisinde uçtuktan sonra hedeflerine ulaştılar. Sürekli dağ sırası boyunca havada, kan renginde üçgen bir gemi hızla yavaşladı ve orada süzüldü. Hua! Kabin kapısı açıldı. Lo Feng, Dilan'ı ve grubu gemiden çıkardı ve gemiyi kendi iç dünyasında tuttu. Majesteleri Lo Feng. Yaşlı Sifan Kuyo'yu uzaklara işaret etti, burası canavar tanrısı kanyonu, canavar tanrısı heykeli orada. Lo Feng baktı ve kanyonun içindeki bulanık silüeti hafifçe oluşturdu. Hadi gidelim. Lo Feng emretti. S-O-O. 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 Anında on binlerce km boyunca uçtular, Lo Feng ve grup kanyonun üzerinde süzüldü. Bir sürü altın boynuzarkı klan üyesi. Lo Feng kanyonun mağaralarında eğitim gören klan üyelerine baktı. Altlarındaki geniş arazide daha da fazlası vardı. Bu nedenle şok olmaktan kendini alamadı. Xilo-Duo'nun daha önce söylediği gibi, kişi bu heykeli anlayabildiği sürece onunki kadar güçlü güçlere sahip olacak. Bu nedenle sayısız savaşçımız burada toplanıyor. Kebu aşağıyı işaret etti ve gülümsedi. Bakın, o 3000 kilometrelik türbe duayen türbesidir, buraya heykeli korumak için özel olarak yapılmıştır. Lo Feng aşağıdaki görkemli tapınağı görebiliyordu. Fakat, canavar tanrısı heykeliyle karşılaştırıldığında tapınak sıradan görünüyordu. Orada sanki uyku halindeymiş gibi uzanan devasa canavar tanrısı heykelinin kuyruğuyla birlikte tüm vücut uzunluğu yaklaşık 10.000 kilometre. Kebu açıkladı. Lo Feng hızla aşağı indi ve heykele doğru uçtu. Yere indi ve devasa canavar tanrısı heykeline baktı. Daha önce Bladriva dünyasında bir canavar tanrısı heykeli edinmişti. Ancak bu çok daha küçüktü, ayrıca kendi heykeli de 4 ayağının üzerinde duran, boynuzunu yukarıya doğru kaldırıp uluyan canavar tanrısından biriydi. Ancak bu yaklaşık 10.000 kilometre uzunluğundaydı ve canavar tanrısını uzanmış, gözlerini kapatmış ve uyurken tasvir ediyordu. Her ölçek inanılmaz derecede netti. Ne korkunç bir baskı. Bu sadece cansız bir heykel, yine de bana sanki o kadim baskıyla karşı karşıyaymışım gibi hissettiriyor. Lo Feng uyuyan canavar tanrısı heykeline baktı ve nefesini tuttu. Majesteleri, ölümsüzler ya da duayenler bile bu heykelin harikalarını incelemeyi ve kavramayı başaramadı. Yaşlı Sifan Kuyi yanına inerken çekti. Bunu kimse anlayamaz. Ben de anlamıyorum. Lo Feng kaşlarını çattı ve yavaşça söyledi. Hiçbir şekilde göremedi. Aldığı küçük heykel, altın boynuzlu canavar, yırtıcı gökyüzü pençesini inceleyebiliyor ve içindeki tanrıyı hissedebiliyordu. Yayılan gizemli enerji ve canavar tanrısının görüntüsü, altın boynuzlu canavarın gelişmeye devam etmesine ve atılımlara ulaşmasını sağladı. Ancak bu görkemli devasa canavar tanrısı heykeli, Lo Feng her ikisinin de canavar tanrısı olduğu konusunda çok açıktı. Korkunç baskı dışında başka hiçbir şey hissedemiyordu. Xilo-Duo'nun bu heykeli arkasında bırakıp trilyonlarca yıl boyunca klan üyelerini kandıramayacağı bazı sırlar olmalı. Lo Feng heykele baktı. Onu küçük heykelimle karşılaştıracağım ve aralarındaki farkın ne olduğunu göreceğim. Her ölçekten başlayacağım.
Şu anda sadece Lo Feng değildi, sadece altın boynuzlu klan üyeleri de değildi, önlerinde bu devasa heykeli anlamaya çalışan başka insan savaşçılar da vardı. Sadece kutsal şehir, pagoda kabilesi de. Lo Feng cevapladı. Kıdemli Kebo, majesteleri Lo Feng, altın boynuz yarışı Laos dünyasının evi. Eğitiminize fayda sağlayabilecek birçok gizemli yerle birlikte inanılmaz derecede eski bir tarihe sahip. Bu yerlere hiç gitmediniz mi? Bölüm 664, Heykel. Lo Feng'in gözleri şimşek gibi parladı. Önündeki devasa canavar tanrısı heykeline baktı. Onu incelerken, iç dünyasındaki altın boynuzlu canavar bedeni minik heykeli inceliyordu ve karşılaştırdılar. Lo Feng, heykelin etrafında bulanık bir hızla yürüyordu ve her adımı binlerce kilometre kat ediyordu. Majesteleri? Dilan merakla sordu. Dilan, majesteleri Lo Feng ne yapıyor? Sifan Kui de merakla sordu. Gerçekten bu heykelin her köşesini incelemek istiyor mu? Ancak sayısız insan bunu daha önce defalarca yaptı ancak hiçbiri özel bir şey bulamadı. Ben de bilmiyorum. Dilan başını salladı. İkisi sohbet ederken, Lo Feng heykele binlerce keme yukarıdan bakmak için gökyüzüne uçtu, sırtına, boynuna, baş kısmına baktı. Bir süre sonra, Lo Feng canavar tanrısı heykelinin tamamına iyice bakmıştı. Bakışları sonunda heykelden kanyonun dibine doğru kaydı. Bir bakışta bu alanın 10 binlerce kilometre genişliğinde ve 1 milyon kilometre uzunluğunda olduğu görülüyor. Oradaki birkaç saray yapısı dışında, burada bağdaş kurmuş altın boynuzlu yarış savaşçılarının eğitim aldığını görebiliyordu. Bunların 100 milyondan fazlası mevcuttu. Neredeyse hepsi bağdaş kurup oturuyordu, bundan kaynaklanan biçimsiz enerji, canavar tanrısı heykelinin kendisinden daha zayıf değildi. 100 milyondan fazla savaşçı, birçok nesilden savaşçı, Xilo o kadar büyük bir varlık olmayı isteyerek bu heykeli incelemeye geldi. Lo Feng başını salladı, ardından hızlı kayan bir yıldız gibi alçaldı, dibe ulaştığında yavaşladı, gümüş metal botları yavaşça yere indi. Majesteleri. Dilan ve Sifan Kui geldi. Bunu düşünmem lazım. Lo Feng bunu söyledi ve kayalık zemine bağdaş kurup oturdu, zırhı aşağıdaki kayaların bir kısmını yardı. Dilan ve Sifan Kui onun yanında durup onu korudular. Yani bu devasa heykelin aslında benim Kan Nehri kıtasındaki küçük heykelimden o kadar farklı ki. Lo Feng daha önce yaptığı karşılaştırma karşısında şok olmuştu. Görünüş olarak benzerler, kesinlikle aynı canavar tanrıları. Ölçek sayıları da aynı. Toplam 90.729 ölçek. Ancak pulların yapısı farklı. Ayrıca bu devasa heykel, küçük olanın tanrı cazibesine sahip değil, aynı görüntü. Lo Feng kaşlarını çattı ve düşündü. İkisinin yapı olarak büyük farklılıkları vardı. Birinin uzunluğu 10.000 kilometrenin üzerindeyken diğeri yalnızca 30 cm yüksekliğinde ve 1 metre uzunluğundaydı. Ancak boyutları ve duruşları ne kadar farklı olsa da pul sayıları tamamen aynıydı. Uyuyan devasa heykelin üzerindeki pullar, göğsündeki veya pençelerinin altındakiler, gözle görülmeyenler bile Lo Feng kontrol etmek için ruh enerjisini kullandı ve fark etti ki, arada kalanlar bile aynı sayıda pula sahipti. Sanki orada yatan bu kadim canavar adeta bir heykele dönüştürülmüş gibiydi. Ne garip. Terazi sayısı aynı. İkisi de 90.729'a kadar sayıyor. Ancak terazilerin yapısı farklı, bende uyandırdığı duygu, sanki küçük heykeldekiler daha organize, çekicilik ve imgelerle dolu. Ama öyle bir şey yok. Bu büyük heykelin üzerindekilere hükmediyor ama yine de o kadar korkunç bir aura yayıyor ki. Neler oluyor? Lo Feng çok düşündü. Xilo bu heykeli burada bıraktığından beri nesiller boyunca buraya onu incelemek için gelen sayısız savaşçı oldu. Bazı evren şövalyeleri ve ülke liderleri gibi büyük insanlar bile buraya geldi, ancak hiçbiri bu canavar tanrısı heykelini anlamadı. Belki bazıları bunu anladı ama sır olarak saklamayı seçti. Ancak henüz kimseden heykelin anlaşılmasına ilişkin bir açıklama bile yapılmadı. Pek çok mutlak varlığın bundan hiçbir şey alamadığı göz önüne alındığında, Lo Feng gibi sektör lordu seviyesine yeni adım atmış küçük bir varlığın, bazı mucizevi karşılaşmalarla bunu gerçekten anlaması, şüphesiz ki sadece bir rüyaydı.
Lo Feng orada düşündü ve bir anda 3 aydan fazla zaman geçti. Dilan, Sifan Kui, Kasma ve 5 sektör lordu muhafızının hepsi sabırla nöbet tuttu. Yaşlı Kebo, canavar tanrısı kanyonunda iyi arkadaşlarıyla buluşmak istediğini söyleyerek geldikten hemen sonra ayrılmıştı. Dilan ve 5 sektör lordu da sıkılmadı. Bu devasa canavar tanrısı heykelini ilk kez görüyorlardı, hepsi onu incelemek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar da rüya görüyorlardı. Bunu kavrayabilsinler, bu şekilde hızla gelişecekler. Ancak Sifan Kui ve Kasna öylesiye sıkılmıştı, bunu uzun zaman önce denemişlerdi. Lo Feng uzun bir nefes aldı. Majesteleri, Dilan ve Sifan Kui hemen baktılar. Hiçbir şey. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı, ardından tekrar gözlerini kapattı ve bilincinin büyük bir bölümünü iç dünyasına gönderdi. İç dünyası geniş ve sonsuzdu. Yunmo gezegen gemisi çimenlik alanda durduruldu. Artık iç dünyasıyla birlikte geminin artık Babata'nın depolama birimine yerleştirilmesine gerek yok. Babata, daha önce kaydettiğim resimleri bu canavar tanrısı heykeliyle birleştir ve yansıt. Siyah giysili Lo Feng geminin yanında durdu ve emir verdi. Anlaşıldı. Yunmo gezegen gemisi anında bir ışık huzmesi fırlattı ve 10.000 kilometre uzunluğa sahip devasa bir uyuyan canavar tanrısı heykeli oluşturdu. Bu gerçekte olanın tıpatıp aynısıydı. Basit bir projeksiyon olsa bile yine de korkunç bir aura yayıyordu. Sadece gerçek heykel kadar belirgin değildi. Söylemeye cesaret edebilirim. Siyah kumaş Lo Feng projeksiyona baktı, gözleri parlıyordu, sorun terazide. Büyük heykelinde, küçük heykelinde kendine has 90.729 pulu var. Biri 10.000 kilometreden uzun, diğeri ise sadece 1 metre boyutunda. Ama pul sayıları aynı, ölçekler farklı olsaydı herhangi bir aura olmazdı. Lo Feng'in kafasında birçok düşünce vardı ve hemen emretti, Babata, bu projeksiyonda bazı değişiklikler yap, büyük ölçeklerden birini 2'ye bölün. Evet. Babata itaat etti. Gökyüzündeki projeksiyondaki devasa ölçeklerden biri 2 küçük ölçeklere bölündü. Gümbürtü. Basınç dağıldı ve başlangıçtaki dehşet verici projeksiyon, hiçbir aurası olmayan basit bir projeksiyondan başka bir şey olmadı. Aslında. Lo Feng'in gözleri parladı. Orijinalini döndürün, ayrıca pullardan birinin damarlarını da değiştirin. Lo Feng emretti. Geri döndükten sonra baskı geri geldi. Damarlardaki değişiklikle birlikte basınç yeniden dağıldı. Lo Feng sorunun 90.729 ölçek dahilinde olduğunu doğrulayabildi. Siyah kumaştan Lo Feng el salladı ve canavar tanrısının mini heykeli ortaya çıktı. Bu küçük versiyon 4 ayak üzerinde duruyordu, kornası yükseltilmişti ve güçlü bir aura yayıyordu. Bu eşsiz çekicilik, neredeyse yaşayan bir antik canavar tanrısına doğrudan bakmak gibiydi. Babata, 10.000 kilometre uzunluğa sahip bu küçük heykelin çıkıntısını havaya uçur. Siyah giysili Lo Feng sipariş verdi. Evet. Hemen 2 inanılmaz derecede büyük canavar tanrısı projeksiyonu yan yana belirdi. Biri uyku pozisyonundayken diğeri dik duruyordu, öldürme niyeti ve gaddarlıkla doluydu. İkisinin de baskısı var. Siyah giysili Lo Feng çenesini ovuşturdu ve mırıldandı, uyuyan canavar tanrısının baskısı daha güçlü, ayakta duran ise biraz daha zayıf. Hayır, doğru değil, ayakta duranın çekiciliği veya benzersiz bir imgesi olduğunu ve aurasını kontrol ettiğini söylemeliyim, devasa heykelin o kadar çekiciliği ya da benzersiz bir görüntüsü yok. Uyuyan canavar tanrısı heykeline baktığımda, yaşayan bir canavar tanrısı hayal edemiyorum. Çünkü hiçbir çekiciliği yok, ayrıca aurası da gevşek bir şekilde salınıyor, dolayısıyla bu kadar güçlü hissettiriyor. Biri aptal olmadığı sürece. Ayakta duran canavar tanrısı heykelinin açıkça daha gerçekçi, neredeyse gerçek bir canavar tanrısı gibi olduğu açıkça hissedilebiliyordu. İnsan yaşadığını hissediyordu. Diğeri ise öldüğü hissini veriyordu. Fark çok büyüktü. Terazilerdeki damarlar farklı. Siyah kumaş Lo Feng düşündü. Bir şans vereceğim. Gümbürtü. Uzakta siyah bir silüet uçup çimenlik alana indi. Bu canavara benzeyen devasa bir dağdı, altın boynuzlu canavar. Altın boynuzlu canavar, canavar tanrısı heykelini incelemekte son derece usta. Siyah giysili Lo Feng mırıldandı.
Canavar tanrısı heykelini oymayı deneyeceğim. Tamam, oy. Damarlardaki farkı deneyimlemek için kişisel olarak birini oymak, Lo Feng'in bulduğu yöntem buydu. Önce uyuyan bir canavar tanrısı heykeli yapacağım. Siyah giysili Lo Feng düşündü. Hemen büyük miktarda dünya enerjisi toplandı ve 10.000 kilometreden uzun devasa bir dağ silsilesi tamamen oymacılık için kullanıldı. Ayrıca, dünya enerjisi aynı anda 10.000'den fazla farklı türde oyma bıçağı üretti, büyükleri 100 kilometreden uzun, küçükleri ise karıncalardan daha küçüktü. Altın boynuzlu canavar çimenlik alanda durdu ve pullu kanatlarını sallayarak 10.000 kilometreden fazla uzunluktaki dağ sırasının etrafında uçtu. Eş zamanlı olarak 10.000'den fazla oyma bıçağını kontrol etmek için ruh enerjisini kullandı ve hızla dağ sırasını oymaya başladı. Birinin gücü sektör lordu seviyesine ulaştığında, ruh enerjisini 1 milimetre, 1 mikrometre veya nanometre kadar hassas bir şekilde kontrol ederken tek bir hata bile yapılamaz. Başarı. Bir süre sonra, devasa uyuyan canavar tanrısı heykeli oyuldu, son derece gerçekçiydi. Elbette zordu, terazideki her damar inanılmaz derecede karmaşıktı. Ancak, hiç auranın olmaması garip mi? Altın boynuzlu canavar havada duruyordu, bakışları meraklıydı. Ne olursa olsun, minik canavar tanrısı heykelini oymayı deneyeceğim. 10.000 kilometreden uzun bir dağ sırası daha ortaya çıktı ve altın boynuzlu canavar, oymaya başlamak için bir kez daha 10.000'den fazla oyma bıçağını kontrol etti. Canavar tanrısı heykelinin genel şeklinin oyulması kolaydı, asıl önemli olan pulların ne kadar karmaşık olduğuydu. Ulu. Altın boynuzlu canavar 12. pulu oyarken acı dolu bir uluma sesi çıkardı. Koca kafa sallandı ve pulun damarlarını oymaya çalışırken acıya karşı direndi. Ne kadar çok oyulursa, o kadar çok acıyla inliyordu, sanki biçimsiz bir kısıtlama bedenine baskı yapıyormuş gibi ve bu biçimsiz baskı doğrudan ruhuna işliyordu. Uluma. Canavar acı içinde bağırdı. Burnu, gözleri ve kanatlarının pulları, pençeleri ve kuyruğu altın rengi kan akmaya başladı. Büyük bir ulumayla tamamen havadan düştü ve çimlere çarptı. Bölüm 665, bir tanrı gibi. Dağ, altın boynuzlu canavara benzer bir şekilde yere indiğinde çim alanı şiddetle sarsıldı. Pullarında altın rengi kan izleri vardı ve hatta gözlerinden ve burnundan altın renkli kan aktığı için pullarının bazı kısımları hasar görmüştü. Anında, bir dünya enerjisi seli hızla tüm altın boynuzlu canavarın vücudunu sardı ve yaralarını iyileştirmeye başladı. Dış dünyada, Laos dünyasının canavar tanrısı Kanyonu. Eğitimdeki diğer 100 milyon savaşçı gibi bağdaş kurarak oturan Lo Feng aniden hafif bir acı sesi çıkardı, iki eliyle yerdeki taşları sertçe kavruyor ve onları toza çeviriyordu. Majesteleri Lo Feng, iyi misiniz? Yanında bağdaş kurup oturan Dylan ve Sifan Kuo-i şok oldular. İkisi de Lo Feng'in acı çektiğini keşfetti. Lo Feng cevap vermedi, yeri sertçe kavradı, alnındaki damarlar zonkluyordu. Bir nefes verdi ve gözlerini açtı, Dylan ve Sifan Kuo-i'ye bakarken açıkça yorulmuştu, önemli bir şey değil, endişelenme. İkisi bakıştı. Hiçbir şey olmasaydı tuhaf olurdu. İki büyük ölümsüzün gözetimi altında orada öylece oturuyordu, kesinlikle saldırıya uğramamıştı. Ancak bu koşullar altında aslında acı çekiyordu, bu çok tuhaftı. Lo Feng bir evren savaşçısıydı, sebepsiz yere hastalanmazdı, bu imkansızdı. Majestelerinin bir sırrı varmış gibi görünüyor. Dylan düşündü. Bu insan Lo Feng'in paylaşmak istemediği bir sırrı var. Sifan Kuo-i de öyle düşündü. Lo Feng orada oturdu ve yukarıya baktı, inanılmaz derecede büyük uyuyan canavar tanrısı heykeline baktı, içinde şok oldu. Neden? Küçük canavar tanrısı heykelinin pullarını oyuyordum ama altın boynuzlu canavarın sadece bedenine değil ruhuna bile etki eden şekilsiz bir baskıyla karşılaştım. Benim insan ve musha ruhlarım bile etkilendi. Bu nasıl olabilir? Soru işareti. Lo Feng buna inanmakta güçlük çekti. Daha büyük uyuyan canavar tanrısı heykelini oymayı çoktan tamamlamıştı. Ama küçük olanı oymada neden bir sorun vardı ki? Ve altın boynuzlu canavar, kendi bölgesi olan iç dünyasındaydı. Bu nedenle mutlak savaşçıların saldırısına asla uğrayamazdı.
Üstelik Dylan ve Sifan Kuyo'i de onun yanındaydı. Diğer savaşçılar bana saldırmadıysa neyle vuruldum? Saldırıya uğramasaydım, bu kadar ağır yaralanmamın imkanı yoktu. Lo Feng kaşlarını çattı ve düşündü. Altın boynuzlu canavar iç dünyanın içinde olmasına rağmen ağır yaralanmıştı. Biçimsiz baskı hem fiziksel bedeni hem de ruhu etkiledi ve aşırı derecede korkutucuydu. Lo Feng daha önceki hissi hatırladı ve ürpermeden edemedi. Bu onun bile karşı koyamadığı bir duyguydu. Yalnızca iki açıklaması var. Birincisi, hayallerimin çok ötesinde bir varlığın beni bu küçük canavar tanrısı heykelini oymaktan alıkoyması ve dolayısıyla beni cezalandırması. Lo Feng düşündü. İkincisi ise, eğer beni durduran bir savaşçı değilse, o zaman bizzat evren kanunları bana baskı yapıyor olabilir. Evren Lo Feng'e baskı yapıyordu. Anladığı kadarıyla tüm evren kanunlara bağlıydı, sanki uzayda bir yarılma vesaire olsa doğal olarak kendini onarırdı. Işık hızına çıktığı anda karanlık evreni vesaire doğru yol alacaktır. Bunların hepsi evrenin yasalarının fiziğiydi. Ve eğer daha önceki eylemleri bu yasaları tetiklemiş veya bunlara karşı çıkmış olsaydı, bunun yansımaları olacaktı. İlkel evrende kişinin bu yasalara uyması gerekiyordu. Evrenin özel yasaları vardır, buna aykırı olan her şeyin sonuçları olur. Lo Feng düşündü. Onlara aykırı olan şeyler gördüm, tıpkı dünyadaki isimsiz metal kılavuz gibi, açıkça yasaların temellerine aykırı olma yeteneğine sahip. Bu büyük varlık, evrenin kanunlarına aykırı bir teknik yaratmayı başarmıştı. Ancak Lo Feng, açıkçası evrenin kanunlarına aykırıydı, onun ancak kıl payı anlayabileceği bir şey vardı. Dolayısıyla yansımalarından kaçınamadı. Bunlar iki olasılık. Peki hangisi? Lo Feng düşündü. Mutlak bir savaşçının beni cezalandırması mı? Böyle bir olasılık çok düşük çünkü onun yaşlı Sifan Kuyoi'yi aşması ve hatta iç dünyamdaki altın boynuzlu canavara saldırması gerekecek. Bunu yapmak için hayal gücümün çok ötesinde bir varlık olurdu. Ve bu seviyedeki varlığın beni gözlemlemesine gerek var mı? Lo Feng kendine güvenmesine rağmen kibirli değildi. Böyle bir varlığın farkına varmaya zahmet edeceği bir seviyede değildi. Ve sadece küçük canavar tanrısı heykelini oyarken vuruldum. Lo Feng düşündü. Bir sonuca vardı. Yasaların ona baskı yapması ihtimali %90'dı. Sonucu çıkardıktan sonra rahat bir nefes aldı. Evren, sayısız güçlü ırkın ortaya çıktığı trilyonlarca ırkla çok büyüktü. Ancak yasalar herhangi bir önyargı olmaksızın hala adildi. Altın boynuzlu canavarın miras alınan anıları bile evren yasalarının varlığından bahsediyordu, açıkçası bu yasalar tüm evreni istikrara kavuşturmak için mevcuttu. Herhangi bir yaşamı hemen öldürmez. En azından miras kalan anılarında, evren yasalarının kimseyi öldürdüğünden hiç söz etmiyordu. Daha önceki eylemlerim yasaların temel çizgisine dokundu mu? Lo Feng devasa canavar tanrısı heykeline baktı, içinde heyecan vardı. Evren yasalarının temeli ne anlama geliyordu? Bu, canavar tanrısı heykelinin içindeki sırrın, evren yasalarının müdahalesine yol açacak mutlak bir zirve sırrı olduğu anlamına geliyordu. Eğer bu büyük sırrı kavrayabilirsem, tıpkı Xilo-de-Uo'nun dediği gibi yenilmez bir varlık olurum, bu doğru olur. Lo Feng düşündü. Sayısız yıllar boyunca hiç kimsenin bu uyuyan canavar tanrısını anlayamamış olması şaşılacak bir şey değil. Sonuçta, bu uyuyan heykel, küçük heykelle aynı yaşam formu. Evrenin zirvesinin sırrı. Lo Feng şimdi gerçekten heyecanlıydı. Çünkü inanılmaz bir karşılaşma yaşadığını hissetmişti. Canavar tanrısı heykelinin evrende yenilmez bir varlık olma yolunda bir rehberlik yolu olabilir. Birisi Lo Feng kadar kendine güvense bile, güçlü bir varlık olmanın ne kadar zor olduğu çok açıktı. İnsanlık, altın boynuz ırkı ve benzerleri bu varlıklar sayısız yıllardan beri evrendeler ama evren şövalyelerinin sayısı hala çok az. Sonra, Xilo-de-Uo gibi varlıklar, bütün bir ırkı yöneten süper bir varlık, onun gibi bir varlık ne kadar nadirdi. En azından altın boynuz yarışı tarihinde sadece bir tane vardı. Benim küçük canavar tanrısı heykelim açıkçası bu büyük olandan çok daha değerli. Lo Feng düşündü. Uyuyan büyük olanı oyma konusunda hiçbir sorun yaşamadım.
Ancak küçük olanı oyduğumda evren yasalarından ceza aldım. Ayrıca, küçük heykelin kesinlikle benzersiz bir çekiciliği var. Gerçekçi bir canavar tanrısı gibi. Ve bu heykeli aldım eskiden yaşadığı yer olan Kan Nehri kıtasından geliyor. Dolayısıyla orijinal olma ihtimali yüksek. Ancak bu devasa heykel, bir süper varlık tarafından oyulmuş olabilir. Canavar tanrısı heykelinin neyi temsil ettiğini anladıktan sonra Lo Feng bu fırsatı yakalaması gerektiği konusunda çok açıktı. Devasa canavar heykeli düşük seviyeli bir heykel olmalı. Küçük heykel yüksek seviyeli olmalı. Lo Feng içeriden çıkarım yaptı. Büyük olanı oymak iyidir ve aurası güçlü olsa da içinde hiçbir çekicilik yoktur. Daha sonra, biraz vakit ayırıp bu devasa heykelin pullu damarlarını inceleyeceğim. Gücüm yettiğinde küçük heykeli inceleyeceğim. Lo Feng düşündü. Bu küçük heykel de büyük bir varlık tarafından geride bırakıldı. Doğal olarak birisi onu oyup bırakabilseydi, evren yasalarına dayanmak mümkün olurdu. Lo Feng, insanlığın arasında küçük bir karıncadan başka bir şey olmadığı ve insanlığın evrendeki trilyonlarca ırkın zirvesindeki ırklardan yalnızca biri olduğu konusunda açıktı. Evren yasalarıyla karşılaştırıldığında, o sadece çok küçüktü. Başlamak. Canavar tanrısı kanyonundaki devasa heykele baktı ve ruh enerjisini her pulun damarlarını hissetmek için serbest bıraktı. Her ne kadar benzer bir heykeli başarılı bir şekilde oymuş olsa da hiçbir aurası yoktu, Lo Feng'in bunun nedenini bulması gerekiyordu. Dalgalanmalar mı? Ruh enerjisi damarları dikkatlice tararken, daha önce yaptığı hızlı genel taramanın aksine, derinlere indi ve her bir damarı hissetti. Lo Feng yavaş yavaş damarlarında evren yasalarının dalgalarını hissedebiliyordu. Altın, tahta, su, ateş, toprak, rüzgar, şimşek, ışık, zaman ya da uzay değildi, insanın içini ürperten bir dalgalanmaydı. Bu dalgalardan oluşan şekilsiz bir baskı. Demek mucize burada. Pulların damarları nasıl bu dalgaları oluşturabiliyor? Bu pul damarları sürekli görünüyor. Lo Feng yavaş yavaş bazı şeyleri fark etmeye başladı. Aslına bakılırsa, az önce fark ettiği her şeyi, altın boynuz ırkının ve insanların nesiller boyu savaşçılarının hepsi uzun zaman önce keşfetmişti. Aksi takdirde bu kadar çok savaşçının bu konuyu incelemeye devam etmesi için buraya toplanması mümkün olmazdı. Kendi iç dünyasında, toprak bedeni devasa heykeli dikkatlice analiz ederken, içerideki çim alanda altın boynuzlu canavar bir kez daha başka bir uyuyan canavar tanrı heykeli oyuyordu. Daha önce yanılmışım. Oyma sürekli bir hareketle tamamlanmalı, 90.000'i aşkın pulun tamamı tek bir dilimde oyulmalı, altını, ahşabı, suyu, ateşi, toprağı, rüzgarı, gök gürültüsünü tetikleyen köken kanunu harikası oluşturulmalı, ışık, uzay ve zaman evreni dalgalanıyor. Lo Feng, heykeli oyan altın boynuzlu canavara baktı. Lo Feng oymayı izliyordu. Toprak bedeni uyuyan canavar tanrısı heykelini inceliyordu. Lo Feng ara sıra küçük canavar tanrısı heykelini inceliyor ve içindeki çekiciliği hissediyor, diğer iki bedenin de onun varlığını hissetmesine izin veriyordu. Tekrar hissedebilsin diye onu tekrar inceledi. Prensip, güçlü bir savaşçının tekniğini serbest bırakma şekline göre tekrar oynamak olan, köken yasalarını çalışmanın eski ve sıkıcı bir yoluydu. İster bir defa, ister 10.000 defa, ister trilyonlarca defa. Doğal olarak zaman geçtikçe kanunun da dalgalandığını hissedeceksiniz. Bu sıkıcı ve aptalca bir yoldu. Yasanın harikalarını değil, yalnızca onu serbest bırakmanın yolunu araştırıyorum. Bu yöntem, yasaların hiçbir zaman tam olarak anlaşılamaması için ayarlanmıştır. Ancak Lo Feng, bu heykelin içindeki sırrın zaman veya uzay yasalarını kavramaktan, belki de bir evren şövalyesi olmaktan çok daha zor olabileceğini anlamıştı. Evrenin şövalye seviyesi zaten ondan çok uzaktaydı. Bu sırrı kavramak için daha da uzakta olmak gerekir. Madem öyleydi, sonra aptalca yolu kullanacak, bir kez, 10.000 kez, trilyon kez tekrar oynatacak. Bu tekrar oynatma tekniği diğerleri için pek işe yaramıyor çünkü bu uyuyan heykel gerçek bir canavar tanrısının imgesine ve çekiciliğine sahip değil. Siyah giysili Lo Feng, altın boynuzlu canavar oymalarına baktı. Ancak doğru bir karşılaştırmam var.
Mosha Lofeng elindeki minik heykele baktı. Çok basitti. Oyma yaparken, minik heykeldeki canavar tanrısı hissinin tekrar tekrar yayılmasına izin veriyordu, böylece canavar oyarken bir form ve varlık olurdu. Ancak bu şekilde tamamlanabilir. Lofeng'in bu heykeli incelemek için aptalca bir yöntem kullanmanın güç seviyesini artırmanın en pratik yolu olduğuna inanmasının nedeni de buydu. Harikalarını hemen kavramayı amaçlamıyorum. Sadece küçük bir kısmını anlasam bile bu beni tatmin eder. Yeterince güçlendiğimde ona daha çok bakacağım. Lofeng böyle düşünüyordu, kendini bilmek son derece bilgeceydi. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.